Merhaba arkadaşlar, ben Elif Pirenvise. Bebeğim örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bir önceki videomda size görmüş olduğunuz bu elbisenin anlatımını yapmıştım. Ve elbiseyi örerken hem elbisenin modeli çok hoşuma gitmişti, hem de kullandığım ipe bayılmıştım. Hemen aynı ipin beyazının siparişini verdim ve hırkasını da ördüm. Örerken de tabii ki sizlere anlattım. Yine elbiseme takım olabilecek büyüklükte, böyle 1-3 yaş arası giyilebilecek bir hırka çalışması olmuş oldu arkadaşlar. Şöyle elbisemizi kaldıralım. 1-3 yaş arası giyilebilecek bir hırka çalışması oldu. Yani elbisemizde kombin olabilecek bir şekilde büyüklüğünü ayarladım. Elbisemde pembe ince düğmeler kullanmıştım. Hırkamda da takım olabilmesi için beyaz ince düğmeler kullandım. Yine yakadan başlamalı bir çalışma, fakat bunda küçük bir yaka düşürme çalıştım. Şöyle biraz daha yakanın aşağıda olabilmesi için. Popcorn çalışmalarını ön bedende, arka bedende, kollarda, yani her tarafta yine elbisede olduğu gibi kullandım arkadaşlar. Çok da keyifli oldu ve ipimi arkadaşlar bir yumak ipten sonra şu görmüş olduğunuz yumağın içerisinden, bakın hala dolu dolu, çok az kullandım. Yani bir yumaktan birazcık fazla iple beraber şu görmüş olduğunuz hırkayı ördüm. Çok bereketli bir ip ve bu ipe bayıldım. Şimdi bunun akabinde ben bunun beresini size anlatmaya karar verdim. Elbiseyi ördükten sonra ben zaten böyle kedi kulaklı bir şapka çalışması elbiseme takım olsun diye zaten yapmıştım. Ama şimdi beyaz ipimle beraber bunun anlatımını yapacağım. Bunu örerken anlatım yapmamıştım. Kendim takım olması için örmüştüm. Ama şimdi artan ipimle beraber size bunun beresini de anlatacağım. Akabinde patiğini anlatacağım arkadaşlar. Belki bunun pantolonlu, böyle dar bir kalıp, bir yine 0-1 yaşa uygun bir pantol çalışmasını da anlatabilirim. Çünkü ipi örmeye bayıldım ve böyle tam takım bir kombin olsun istiyorum. Evet, ipim yine Moss'un Lavita Yarn serisi arkadaşlar. Böyle tavşan gibi, tavşana dokunuyormuşsunuz gibi, böyle yumuşacık bir ip, anlatamam size. Öyle bir ip, 100 gram ve 245 metre uzunluğunda. Hırkamın en boy ölçülerinin tamamını videonun sonunda ve örerken zaten ölçüyle hareket eden arkadaşlar için ölçülerle beraber verdim. Videonun sonunda da en boy, kol, yaka ölçülerinin tamamını verdim. Ölçülerle de yola çıkabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyorum. Biraz sitem edeyim size. Çok izleniyorum. Beni çok seviyorsunuz biliyorum. Çok yorum yapan çok arkadaşım var. Ama o çok izleyen arkadaşlarım büyük bir kısmı beğeni ve yorum yapmıyorlar. Onlara sitem ediyorum. Yani ben bu kadar emek veriyorum, anlatıyorum. Bir küçük yorum, bir küçük beğeni yaparak en azından bu bana bir teşekkür. Ben böyle kabul ediyorum. Bir teşekkürünüzü herkesten bekliyorum. Kanalıma abonelik ücretsizdir, biliyorsunuz. Abonelik sırasında ve sonrasında sizlerden ücret talep edilmez arkadaşlar. O yüzden gönül rahatlığıyla kanalıma abone olmayan arkadaşlar için söylüyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız yayınlamış olduğum her video size bildirim olarak gelecektir. Böylece bu güzelliklerin hiçbirini kaçırmadan takip edebilecek ve benimle birlikte örebileceksiniz. Evet, şimdi hazırsak çok konuştum biliyorum. Hazırsak örmeye başlayalım. Arkadaşlar, hırkamı elbisemi ördüğüm ipin aynısıyla öreceğim. Onun beyaz rengiyle öreceğim. Moss marka Lavita Yarn serisi
100 gram ve 245 metre uzunluğunda güzel bir örgü ipi, böyle yumuşacık arkadaşlar, böyle kısa tüyleri olan yumuşak bir örgü ipi ve yine elbisemde kullanmış olduğum 4,5 milimetre şişimi hırkamda da kullanacağım. Arkadaşlar şişime toplamda 61 ilmek attım ve haroşa örgülerle bu yaka kısmının lastiğini ve ilik düğme kısmını örmeye başladım. Şu kenar kısmında düz kenar çalışması uyguluyorum. Onu nasıl uyguladığımı göstereyim. Bakın, örgümüzün düz tarafında örerken şu ilk 2 ilmeği düz örgü olarak örüyorum ve haroşa örgüyle beraber örmeye devam ediyorum. 3 diş haroşa boyunca şimdiye kadar ördüm. Bu da benim 4. diş haroşa örgüm olacak. Yani ilmekleri şişime attım. 61 ilmek haroşa örgülerle beraber örgümü örüyorum. Düz tarafta, yani örgümüzün düz olan kısmında böyle haroşa örgüyle baştan sona kadar bütün ilmekleri örüyorum. Evet, var olan 61 ilmeğimi örgümün düz tarafında ördüm ve sıramı tamamladım. Arka tarafta arkadaşlar ilk 2 ilmeği şöyle şişime, bakın, boş alıyorum. Ardından ipimi arka tarafa alıp yine haroşa örgümü örüyorum. Bu şekilde çalışınca örgümüzün ön tarafında bir düz kenar çalışması olmuş oluyor. Düz örgü olmuş oluyor o ilk 2 ilmek. Böyle değişik güzel bir görüntü oluyor. Bazı modellerde özellikle böyle değişik bir görüntü olsun diye bunu uyguluyorum. Siz istemiyorsanız normal haroşa çalışması da yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, arka sırada ilk 2 ilmeği boş aldıktan sonra bakın geliyorum, sıra sonunda 2 ilmek kalınca yine şişime boş alacağım. Önlerde hepsini örüyoruz. Arka sırada ilk 2 ilmeği ve son 2 ilmeği boş alarak örüyoruz. Böylece düz kenar çalışması yapmış oluyoruz. Evet, şimdi bakın sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. Bunu haroşa örgü örerek bitirmiyorum. Şöyle ipi kendime alıyorum ve bu 2 ilmeği şişime boş olarak alıyorum. Örgümün ön tarafında yine bu 2 ilmeği örüyorum. Düz kenar çalışması böyle oluyor. Bakın, ördüm. Şimdi arkadaşlar bir ilik çalışması yapalım. Hemen bir ilik açalım. 2 ilmeği ördük. Bakın 3. ve 4. ilmeği haroşa ördükten sonra şişime ipimi doluyorum. Sıradaki 2 ilmeği şöyle birlikte örerek bir ilik çalışmış oluyorum. 2, 4, 6 ilmek örmüş olduk. Bir ilmek daha haroşa örüyoruz. Bu bizim ilik düğme kısmımızın ilmekleri oluyor. İlk 7 ve son 7 ilmeğimiz artık hep haroşa olarak devam edecek. Bu ilikli kısımlarda belirgin aralıklarla ilik açmaya devam edeceğiz. Arada kalan ilmekler de bizim hırkamızın düz ilmekleri olacak. Burada da roba ayrımları yapacağız. Evet, şimdi arkadaşlar robamızı ayıralım. Bakın, bu
örmüş olduğumuz 7 ilmek de dahil olmak üzere tam 12 ilmek öne ayıracağız. Şöyle ayracımızı alalım ve sayalım. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek önler. Şu 13. ilmeğe bakın, hemen bu ilmeğe bir ayraç şöyle işaretleyici takıyorum. Roba ayrımlarımız birer tane ilmek olacak. Şimdi 12'yi ayırdık. 13. roba ilmeği. Ardından kol ilmeklerimizi ayıralım. Kolumuz için de 9 ilmek ayıracağım. 2, 4, 6, 8, 9. 10. ilmek yine roba ayrımının tek ilmeği. Onu da işaretledim. Arka bedende şuradan bir daha sayalım, bir de buradan ayıralım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek. Diğer ön bedenimiz 2, 4, 6, 8, 10, 12. 13. ilmek bizim roba ayrım ilmeğimiz. İkinci kolu da ayıralım. Bakın 2, 4, 6, 8, 9 ayırdım. 10. ilmekte roba ayrım ilmeği. Şimdi arada kalan ilmeklerde bizim arka beden ilmeğimiz. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmek de arkada. Bakın. 12 ilmek önler, 9 ilmek kollar, 15 ilmek arka beden için ilmeklerimizi ayırdık. İlk 7 ve son 7 ilmeğimiz haroşa örgü. Hep öyle devam edecek. Şimdi roba artışlarına başlayalım arkadaşlar. Aynı zamanda bu modelde böyle küçük bir yaka düşürme çalışması da yapacağız. 7 ilmek haroşadan sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Bakın, sıradaki ilmek roba ayrım ilmeği. Öncesinde bir gizli artış yapıyorum. Roba ayrım ilmeğini örüyorum. Sonrasında bir gizli artış yapıyorum ve kol ilmeklerini örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek. Roba ayrım ilmeğim burada. Öncesinde bir gizli artırma yapıyorum. Roba ayrım ilmeğimi örüyorum. Sonrasında bir gizli artış yapıyorum ve arka beden ilmeklerim var. 15 taneydi. Onları örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet. Roba ayrım ilmeğim burada. Öncesinde bir gizli artış yaptım. Roba ayrım ilmeğimi ördüm. Sonrasında bir gizli artış yaptım ve ikinci kolumu örüyorum. 9 ilmeğimiz vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 ilmeğimi ördüm. Bakın, roba ayrım ilmeğim burada. Bir gizli artış yapıyorum. Roba ayrım ilmeğini örüyorum ve tekrar bir gizli artış yapıyorum. Şimdi ön bedene geldik. Burada arkadaşlar geri dönüşler yaparak yaka düşürme yapacağız. O yüzden şuradan 2 tane ilmek örüyorum. Artış yaptıktan sonra bakın 1, 2 ilmek örüyorum ve geriye dönüyorum. Şu son örmüş olduğum ilmeği şişime boş olarak alıyorum ve şöyle arkaya doğru ipimi çektiğimde bakın, o bir ilmek 2 ilmek görünümünde oldu. Şu örgü ipimi kendime doğru alıyorum. Bakın, bu böyle 2 ilmek görünümünde kalırken şimdi ters örgülerle beraber ilmeklerimi örüyorum. Roba artış ilmeklerim ve var olan diğer ilmeklerim. Şimdi buradan bir geri dönüş yaptık.
Diğer tarafta da yine aynı şeyi yapacağız arkadaşlar. Ön bedenin bir tarafından geri döndük. Şimdi diğer tarafından geri döneceğiz. Var olan ilmeklerimizi şimdi örelim. Koldaki ilmeklerimi örüyorum. Arkayı bitirdim. Evet, kol ilmeklerim bakın artışla bitti. Şurası roba ayrım ilmeğim ve ön bedenliyim. Şimdi şu gizli artırma yaptığım ilmeğimi ördüm. Ardından ne yapmıştık? 2 ilmek örüp geri dönmüştük. Burada da aynı şeyi yapıyoruz. 1 2 ilmek ördüm ve geri döndüm. Şu ilmeği şişime alıyorum. Bakın bu kez bu tarafa doğru çeviriyorum. 2 tane ilmek oldu. İpimi arkaya alıyorum çünkü örgümün düz tarafındayım ve düz örgülerle örgümü öreceğim. 1 2 ilmek ördüğümde bakın roba ayrım ilmeğim burada. Bunu görünce öncesinde bir artırma, roba ayrım ilmeğimi örüyorum ve sonrasında bir gizli artırma yaptım. Roba artışlarımız hep aynı şekilde devam ediyor. Sadece geri dönüş yapıyoruz arkadaşlar. O da ön bedende. Şimdi hızlıca ilerliyorum. Kol ilmeklerimi ördüm. Bakın roba ayrımının olduğu yere geldim. Kolumda 9 ilmek vardı. Şu anda 11 ilmek oldu. Bir önceki artışla beraber. Şimdi tekrar artırma yaptım. Roba ayrım ilmeğimi ördüm. Tekrar artırma yaptım ve arka bedeni örüyorum. Arka bedende 15 ilmeğimiz vardı. Sağda ve solda bir önceki sırada artış yaptık ve artık burada 17 ilmeğimiz oldu. O 17 ilmeği örüyorum. Evet, ördüm ve bakın yine roba ayrım ilmeğinin oradayım. Öncesinde bir gizli artırma, roba ayrım ilmeğini ördüm. Sonrasında bir gizli artırma yaptım ve kolumdaki 11 ilmeğimi örüyorum. 9 ilmekti. Sağda solda artış yapmıştık bir önceki sırada ve artık burada da 11 ilmeğim oldu. Evet, 11 ilmeğimi ördüm. Bakın roba ayrım ilmeğim burada. Öncesinde bir gizli artırma yaptım. Roba ayrım ilmeğimi ördüm ve sonrasında bir gizli artırma yaptım. Bakın şimdi ne yapmıştık? 2 ilmek örmüştük. Şu artış ilmeğimizden sonra geri dönmüştük. Bakın çevirerek 2 ilmek haline getirdiğim ilmek burası. Artıştan sonra bakın 1 2 ilmeği ördüm. Şimdi şu 2 ilmek görünümlü ilmeği de örtüm. Düzgün bir görüntü olması için bunu yapıyoruz. Ardından 1 2 ilmek ördüm. 2 4 6 8 ilmeğim kaldı sıra sonunda ve geriye döndüm. Bu ilmeği yine şişime aldım. Bakın yine arkaya doğru böyle 2 ilmek olacak şekilde kaydırdım. İpi kendime aldım çünkü ters örgü öreceğim. Ve ters örgülerle ilmeklerimi örmeye başladım. Yine diğer tarafta dönüş yapacağız arkadaşlar. Böylece yaka düşürmede böyle basit bir çalışma yapmış olacağız. Şimdi arka sıradaki ilmekleri ön bedene kadar ben örüp geliyorum.
Evet, ters örgülerle bakın ön bedenin roba ayrım ilmeğine kadar geldim. Şu anda roba ayrım ilmeğini örüyorum. Sonra gizli artış yaptığım ilmeği örüyorum. Bakın burada da çevirmiş olduğum ilmek burada. 1 2 ilmek ördüm. Çevirmiş olduğum ilmek burada arkadaşlar. Bakın bunu şöyle görüyorsunuz. İkisini birlikte ters örgü olarak örüyorum. Ardından 1 2 ilmek ördüm. Bakın 2 4 6 8 ilmeğim kaldı ve geriye döndüm. İlmeği şişe aldım. Kendime doğru çevirdim. Bakın 1 ilmek 2 ilmek görünümünde oldu. İpi arkaya doğru verdim. Çünkü örgümün düz tarafındayım. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Bakın roba ayrım ilmeğim burada. Hemen öncesinde bir gizli artış yaptım. Roba ayrım ilmeğini ördüm. Sonrasında bir gizli artırma yaptım ve devam ediyorum. Arkadaşlar, koldaki ve arka bedendeki artışları yapalım. Şu ön bedene geçerken beraber devam edelim. Yine şu roba ayrım ilmeğinin oraya kadar örüp geliyorum. Roba artış ilmeğimin olduğu yere kadar geldim. Hemen öncesinde bir gizli artırma yaptım. Roba artış ilmeğimi ördüm. Sonrasında bir gizli artış yaptım ve ön beden ilmeklerimin olduğu yerdeyim. Bakın geri dönüş yaptığım ilmeğim burada. 2 4 6 8 ilmekten hemen önceki ilmek. Artık daha geri dönmeyeceğim arkadaşlar. Böyle örerek tamamlayacağım. Bakın artıştan sonra 1 2 3 4 5 bakın 2 ilmek bir arada, 6 sonra 7 2 4 6 7 ilmeğim kaldı. Bu 7 ilmekte haroşa örgü. Şimdi aynı şekilde bu tarafta da sıra sonuna kadar öreceğiz ve yaka düşürmemiz de bitmiş olacak. 2 kademeli bir yaka düşürme yapmış olduk. Şuraları düz kenar çalışıyorduk ya, burayı bir daha göstereyim. Arkadaşlar bakın düz kenar çalışırken örgümüzün düz tarafında normal düz olarak örüyoruz. Arka tarafta bu 2 ilmeği şişimize boş alıyoruz. Ardından haroşa örgüyle devam ediyorum. Bakın bu 2 3 4 5 6 7 ilmeğe tamamladım. Burası ilik düğme kısmımız hep böyle örülecek. Ardından ters örgülerle beraber ilmeklerimi örüyorum. Yine ön bedenin roba artış kısmına kadar örüp geleyim arkadaşlar. Sırayı beraber tamamlayalım. Evet, ön bedenin bakın roba ayrım yerinin oraya geldim. Öncesindeki gizli artış ilmeğini ördüm. Roba ayrım ilmeğini ördüm ve sonrasındaki gizli artış ilmeğimi ördüm. Bakın burada da hemen şurada yine geri dönüş yapmış olduğum bakın ilmek burada. Onun öncesinde 1 2 3 4 5 tane ilmeğimiz var. 1 2 3 4 bu 5 ilmeği ördükten sonra bakın şu zaten çok belli arkadaşlar. Bakın bu ilmeği de şöyle ikisini birlikte batarak ters olarak ördüm. 2 4 6 8 ilmeğim var. Bir tane daha düz ilmek ördükten sonra son 7 ilmeğim haroşa örgü. Örgümüzün ters tarafı olduğu için şu son 2 ilmeği düz kenar çalışması çalışacağım.
O yüzden 2 ilmeği şişime boş alarak sıramı tamamladım. Bakın iliğimizi açtık. Kısa satır denen yaka düşürme çalışmamızı uyguladık. Bakın henüz burası daha yeni örülürken biz geri dönüşlerle hem kolu hem arka bedeni örmüş olduk. Böylece küçük bir yaka düşürme çalışması yapmış olduk 2 kademeli. Artık bu da bitti. Bundan sonra arkadaşlar sadece şu düz kenar çalışmasına dikkat edeceğiz. Örgümün düz tarafı olduğu için düz örgülerle ördüm. Sonra haroşa örgüyle 7 ilmeğimi örüyorum. Bakın 2, 4, 6, 7. Ardından artık sıra sonuna kadar daha geri dönüşlerimiz yok. Klasik roba artışı ile beraber artışlarımı yapmaya devam edeceğim. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmeğim oldu örgümün ön tarafında. 3 kez artış yapmış olduk. Şimdi tekrar artış yapıyoruz. Bir gizli artırma yaptım. Roba ayrım ilmeğimi ördüm. Tekrar bir gizli artırma yaptım ve kolumu örüyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ilmeğim de kolumda var. Roba ayrım ilmeğimi gördüm. Hemen bir gizli artırma yaptım. Roba ayrım ilmeğimi ördüm. Ardından tekrar gizli artırma yaptım. Şimdi arka bedeni sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tam 21 ilmek arka bedenimde var. Bakın roba ayrım ilmeğim burada. Öncesinde bir gizli artırma, sonra roba ayrım ilmeğimi ördüm. Sonrasında tekrar bir gizli artırma yaptım. İkinci kolumu örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ilmek kolumda var. Bakın yine roba ayrım ilmeği. Öncesinde bir gizli artış. Roba ayrım ilmeğimi ördüm. Sonrasında bir gizli artış ve ön bedenimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek düzden sonra 7 ilmek haroşa. 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Evet arkadaşlar. Şimdi birkaç sıra artışımızı yapalım. Ondan sonra örnek çalışmamızı yapacağız. Tıpkı elbisemizde olduğu gibi şöyle popcornlar serpeceğiz hırkamıza ve çok güzel olacak. Güzel bir kombin olacak. Bu şekilde roba artışlarını bir miktar yapalım. Sonra popcorn çalışmamızla devam edelim. Evet arkadaşlar, 5 kez artırmış oldum. Bakın şuradan arkadan sayarsak daha kolay oluyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 6. kez artıracağız. Bakın ilikten sonra da 1, 2, tam 3 diş haroşa örmüş olduk. Şimdi 6. kez artırırken artık ilk popcorn kurulumunu da yapacağız. Şimdi ilk 7 ilmeğim düz kenarlı haroşa örgüm 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bu 7 ilmeği ördükten sonra düz örgümden bakın 2, 4, 5 tane öreceğim. 6.sına popcorn çalışacağım. Bu benim ilk popcorn çalışmam olacak. Şimdi önce 5 ilmeğimizi örelim. 1,
2, 3, 4, 5. 6. ilmeğime popcorn çalışacağım. 3 milimetre örgü tığım var. 2, 2,5, 3 milimetre örgü tığ kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın geliyorum 6. ilmeğimin içerisine tığımla girdim. Şöyle ipimi çıkardım ve zincir çekiyorum. Bakın 1, 2, 3. ilmek burada. Tığıma ipimi doluyorum. Bu ilmeğin içerisine batıyorum. İkili trabzan çalışıyorum. Bakın 1, 2 de çıktım. 2 tane ikili trabzanım oldu. Birincisi 3 zincirden oluşan, diğeri ördüm. Tekrar tığıma ipimi doladım. İlmeğin içerisine battım. Yine ikili trabzan çalıştım. 3 oldu. Tekrar doladım. İkili trabzan çalıştım. 4 oldu. Tekrar doladım. İkili trabzan çalıştım. 5 oldu. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 5'ini birlikte ördüm. Şu şişte olan ilmeğime bakın şöyle çaprazından girdim ve kaydırdım. İlmeği de şişten çıkarttım. Bakın popcornumu çalışmış oldum ve yeni ilmeğim bu oldu. Şişimi aldım. Devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüğümde bakın roba ayrımının oradayım. Artışlara devam ediyoruz. Bunu hep böyle yapacağız. Artışımı yaptım. Roba ayrım ilmeğimi ördüm. Sonrasında tekrar bir artış yaptım. Şimdi burada da arkadaşlar 2, 4, 6, 8, 9, 18, 19 ilmeğimiz var. Şu 10. ilmeğimiz 9, 9 sağda ve solda 18. Şu aradaki ilmeğimiz bizim popcorn ilmeğimiz. Yani bakın 2, 4, 6, 8, 9 ilmek öreceğiz. 10. ilmeğimiz popcorn ilmeğimiz olacak kolumuzda. Örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördüm. 10. ilmeğime popcorn çalışıyorum. Bir kez daha göstereyim popcornu. Bakın ilmeğin içerisinden ilmek çıkardım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bu benim birinci trabzanım. Sonra ilmeğin içerisine ikili trabzanlar örüyorum. Toplamda 5 tane ikili trabzan çalışmış oldum. Bakın 2, 4, 5. 5'ini birlikte ördüm. Sonra şişteki ilmeğe böyle çapraz olarak girdim ve kaydırdım. Bakın ikinci popcornum oldu. Bu da yeni ilmeğim. Devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördüğümde kolum bitti. Bakın roba ayrımı. Öncesinde bir gizli artırma, roba ayrım ilmeğimi ördüm. Sonrasında bir gizli artırma yaptım. Ve arka bedende örgümü öreceğim. Şimdi arka bedende de arkadaşlar 2, 4, 6, 8, 10 tam 12 ilmek öreceğiz. 13. ilmeğimiz popcorn. Örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek ördüm. Bakın 13. ilmeğim popcorn ilmeği. Geliyorum 13. ilmeğin içerisine battım. 1, 2, 3 zincir çektikten sonra ikili trabzan çalışıyorum.
4 ve son olarak 5. Hepsini birlikte ördüm. Geldim ilmeğimin içerisine şöyle çapraz girdim ve kaydırdım. Arka bedeninde popcorn'unu yapmış oldum. Bakın arkadaşlar. Şimdi arka bedeni bitirelim düz örgülerle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek ördüm. Arka beden bitti. Roba ayrımının oradayım. Öncesinde bir gizli artış. Sonra roba ayrım ilmeğini ördüm. Sonrasında bir gizli artış. İkinci koldayım. Yine 2, 4, 6, 8, 9 ilmek öreceğim. 10. ilmeğim popcorn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördüm. 10. ilmeğim popcorn. Yani şu ilmek çalışıp geliyorum. Evet, popcornumu çalıştım. Yeni ilmeğimi şişime aldım. Ve devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördüm. Bakın kolum bitti. Roba ayrımının oradayım. Öncesinde bir gizli artış. Roba ayrım ilmeğini ördüm. Sonrasında bir gizli artış. Ve ön bedende popcornumu çalışacağım. 1, 2, 3, 4 ilmek öreceğim. 5. ilmeğim popcorn ilmeği. Örelim. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. 5. ilmek popcorn. Çalışıp geliyorum. Evet, popcornumu çalıştım. Yeni ilmeğimi şişime aldım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Düz örgülerim bitti. 2, 4, 6, 7 ilmeğim var. Haroşa örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, ilk popcorn kurulumunu da böylece tamamlamış olduk. Şimdi bir miktar yine artırmaya devam edeceğiz. Robamızı hep böyle artırarak büyüteceğiz. Biraz örelim. İkinci popcorn çalışmamız olacak. Yine popcorn serpeceğiz aralara arkadaşlar. Bu kez işte sağına ve soluna yerleştireceğiz. Şimdi biraz örelim. Ondan sonra yine beraber devam edelim. Arkadaşlar, popcorn çalışmamdan sonra roba artışlarına devam ettim. Toplamda bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıra örmüş oldum. Şu ilk iliğimizden sonra 2, 4, 6, 8, 9 dişte haroşa boyunca örgümü örmüş oldum. Şimdi arkadaşlar yeniden popcorn çalışması yapacağız. 12 sıra arayla popcornumuzu çalışacağız. Hemen başlayalım. Bakın şimdi ön bedende ilk popcornumuzu nerede çalışacağız? Şu bizim ilk popcorn ilmeğimiz. 2, 4, 6, 7 ilmek atlayacağız. 8. ilmek şu ilmeğimiz. Yani son şu roba ayrımından önceki 3. ilmek. Hemen başlayalım. Önce ilik düğme kısmımızın 7 ilmeğini örelim. 3, 4, 5, 6, 7. Ardından düz örgülerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Evet, 13 ilmek ördüğümüzde tekrar kontrol edelim. Şu bir önceki popcorn, ardından 2, 4, 6, 7 ilmek atladık. Bakın roba ayrımından önce 1, 2, 3 ilmek var. Şu
ilk ilmeğe popcornumuzu çalışıyoruz. Nasıl yapıyorduk? İlmeğin içerisine tığımızla girip önce 3 zincir çekiyorduk. Bu bizim birinci trabzanımız oluyordu. Sonra aynı ilmeğin içerisine girerek trabzanlar çalışıyoruz. Toplamda 5 trabzan çalışıyoruz. 4 oldu ve 5. 5 tane olunca hepsini birlikte örüyorum. Geliyorum ilmeğimin şöyle çaprazının içerisine girip kaydırıyorum. Bakın popcorn çalışmam oldu. İlmeğimi şişime aldım. Şimdi 2 ilmek düz ördüğümde roba ayrım yerinin oraya gelmiş oluyorum. Hemen roba artışımı yaptım. Roba ayrım ilmeğimi ördüm. Tekrar roba artışımı yaptım. Şimdi koldayız arkadaşlar. Aynı çalışmayı kola yapacağız. Bakın bu benim birinci ilmeğim. 2, 4, 6, 7. Şu ilmek bizim yeni popcorn ilmeğimiz. 2, 4, 6, 7 ilmek öreceğiz. 8. ilmeğimiz. Artışımı yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. Bir daha kontrol edeceğim. 2, 4, 6, 7 ilmek, 8. ilmek popcorn. Şu popcorn ilmeğim çalışıp geliyorum. Evet, popcornumu çalıştım. İlmeğimi şişime aldım. Şimdi kolumuzda bir popcorn daha yapacağız. Bakın şu ilk popcornumuzun sağından 2, 4, 6, 7 ilmek saydık. 8.'ye popcorn ördük. Şimdi sol tarafına da aynı şey yapacağız. 2, 4, 6, 7 ilmek sayacağız. Bakın 8. ilmeğe öreceğiz. Ve yine roba ayrımından önce 2, 4, 6, 7 ilmeğimiz kalmış olacak. Yani iki popcorn arasında 15 ilmeğimiz olacak arkadaşlar. Örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tekrar buradan da kontrol edelim. 2, 4, 6, 7 ilmek kalacak. Şu 8. ilmek popcorn çalışıp geliyorum. Evet, popcornumu çalıştım. Artık bakın ön bedende ve kolumdaki popcornları yaptım. Şimdi arka bedeni yapacağız. Önce kolu tamamlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. Roba ayrımının oradayım. Bir gizli artış yaptım. Roba ayrım ilmeğimi ördüm. Ve tekrar bir gizli artış yaptım. Ve arka bedene geldim. Şimdi aynı çalışmayı burada yapacağız arkadaşlar. Bakın. Popcorn ilmeğim burada. Öncesinde 2, 4, 6, 7. Şu 8. ilmek popcorn ilmeğim. Ondan önce de 2, 4, 6, 8, 10 ilmek var. Yani buraya istersek 3 tane popcorn koyabiliriz. Bir daha kontrol edelim. 2, 4, 6, 7. Şu bizim popcorn ilmeğimiz. Şimdi bu tarafa doğru da sayalım. 2, 4, 6, 7. Şu da bizim yeni popcorn ilmeğimiz. Buraya bu şekilde çalışalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane popcorn çalışalım. Evet. Bir roba artışını yaptıktan sonra 1, 2, 4, 6, 7. Evet. 3. ilmek popcorn. Roba artışını yaptım. 2 ilmek ördüm. 3. ilmeğim popcorn. Çalışıp geliyorum. Çalışıp gelemiyoruz çünkü yanlış yanlış yaptım. Buraya bir şey koyamıyoruz. Özür dilerim. Şuraya koyacağız arkadaşlar. Aklım karıştı. Arası 15 ilmek olması lazım. Tamam, devam ediyoruz. Şimdi roba ayrım ilmeğimden sonra bir
gizli artış yaptım. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm. 11. ilmeğim popcorn ilmeğim arkadaşlar. Böyle arada bir ben de karıştırabiliyorum ve kendi halime de gülebiliyorum. Evet, buraya popcorn'u çalışıp geliyorum. Evet, popcorn ilmeğimi çalıştım ve ilmeği şişime aldım. Şimdi arkadaşlar 2 popcorn arası 15 ilmek. Şurada bir popcorn daha yapacağız. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ilmeği ördüm. Şu 16. ilmek popcorn. Bakın öncesinde yine 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğimiz var. Evet, hemen buraya da popcornumu çalışıyorum. Evet, popcornumu çalıştım. Arka bedende de bakın 2 tane popcorn çalışmasıyla popcornlar bitti. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm. Arka beden bitti. Roba ayrımının oradayım. Bir gizli artış yaptım. Roba ayrım ilmeğimi ördüm ve tekrar bir gizli artış yaptım. Şimdi ikinci koldayız. Bakın. 2, 4, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 7 ilmek öreceğiz. 8. ilmeğimiz popcorn. Hemen yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. 8. ilmeğe popcorn çalışıp geliyorum. Evet, popcornumu çalıştım. Şimdi 15 ilmek örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 16. ilmeğim popcorn. Bakın sonrasında 2, 4, 6, 7 ilmeğim var. Evet, çalışıp geliyorum. Evet, popcornumu çalıştım. İkinci kolumda da bitirmiş oldum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. Kol ilmeklerim bitti. Roba ayrımının oradayım. Bir gizli artırma yaptım. Roba ayrım ilmeğimi ördüm ve tekrar bir gizli artırma yaptım. Şimdi ikinci kez popcorn çalışması ön bedenimizde yapacağız. İkinci ön bedende 2, 4, 6, 7, şu 8. ilmek popcorn. Yani 2 ilmek öreceğiz. 3. ilmeğimiz popcorn olacak. Örelim. 1, 2 ilmek ördüm. Şu 3. ilmeğe popcorn çalışıp geliyorum. Evet, popcornumu çalıştım. İlmeğimi şişime aldım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek düz ördüm. Sıra sonunda 7 ilmeğim var. Haroşa örgü olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, ikinci popcorn kurulumunu da böylece yapmış olduk. Şöyle tekrar bakalım. Bakın, ön bedende birinci popcornumuz böyle orta kısımda gibi. İkinci popcornumuz roba artışına yakın. Kol kısmımızda tam orta kısmımızda popcorn. İkinci popcornlarımız sağında ve solunda. Arka beden de aynı. Bakın tam orta kısımda bir popcorn. Sonra sağında ve solunda olacak şekilde
popcornlarımızı çalışmış olduk. Şimdi robamızı yine artırmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şurayı kontrol edeyim. 2, 4, 6, 8, 9. Yani 10 ya da 11 diş haroşa arayla ilik açmayı düşünüyorum. Onun sayısına karar verip iliği de açarım. Kaç haroşa arayla açtığımı da size söylerim. Şimdi bir miktar daha robamızı örmeye devam edelim. Arkadaşlar, robamı örmeye devam ettim. Bakın, son yaptığımız popcorn'dan sonra 12 sıra ördüm. Yani 6 diş haroşa boyunca ördüm. İlk ilikten sonra 2, 4, 6, 8, 10 diş haroşa arayla ikinci kez iliğimi açtım. İkinci ilikten sonra bakın 2, 4, 5 diş haroşa boyunca örgümü örmüş oldum. Şimdi arkadaşlar, yeniden son bir artış yapacağız. Artık benim için yeterli uzunluğa ulaşmış oldu hırkam ve popcorn çalışmamızı uygulayacağız. Bakın, yine popcorn çalışması yaparken dikkat ettiğim şey ne oldu? Bakın, ilk popcornumun aynı ilmeğine popcornumu yerleştiriyorum. Şöyle dağılarak gidiyor. Burada da bakın, şu ilk popcornumun hizası, arada 15 ilmek ve diğer tarafta arada 15 ilmek olacak şekilde popcornlarımızı çalışacağız. Ön bedene bir tane, kola 3 tane, arka bedene 4 tane olacak şekilde popcornlarımızı çalışacağız. Şimdi başlayalım. Son kez artırma yapacağız. 18. artırma sıram oluyor aynı zamanda. Şimdi ilk 7 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm. Ardından düz ilmeklerle 5 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın, 6. ilmeğim popcorn ilmeğim. Çalışıp geliyorum. Evet, popcorn ilmeğimi çalıştım. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ilmek ördüğümde roba ayrımının oradayım. Öncesinde bir gizli artırma, roba ayrım ilmeğimi ördüm ve sonrasında bir gizli artırma yaptım. Ardından bakın, 2, 4, 5 ilmek düz örgü örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bu benim popcorn ilmeğim. Arada bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. ilmeğim popcorn ilmeğim. Tekrar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmek ördükten sonra 16. ilmeğim popcorn ilmeğim. Sonrasında da 2, 4, 5 ilmek öreceğim ve roba ayrımının oraya geleceğim. Buraya kadar örelim. Sonra tekrar devam edelim. Evet, bakın, 1, 2, 3 tane popcornumu çalıştım. Ardından 5 ilmek ördüm ve roba artışının olduğu yerdeyim. Bir gizli artırma yaptım. Roba ayrım ilmeğimi ördüm. Tekrar bir gizli artırma yaptım. Ve arkadaşlar, bakın, şimdi de arka bedendeyiz. Burada 2, 4, 6, 8 ilmek öreceğiz. Bir popcorn yapacağız. Ardından 15 ilmek öreceğiz. 16. ilmeğimize popcorn çalışacağız. Tekrar 15 ilmek öreceğiz. 16. ilmeğimize popcorn çalışacağız. Ve 2, 4, 6, 8 ilmek ördüğümüzde yine roba ayrımının oraya geleceğiz. Burayı da bu şekilde çalışalım. Evet, bakın, arka bedende 1, 2, 3 tane popcornumu çalışmış oldum. Şimdi arkadaşlar, tekrar ikinci kol kısmımıza
geldik. İkinci kolda çalışma yapacağız. Bakın 1, 2, 3 tane popcorn çalışacağız. Öncesinde bakın arkayı bitirdim. En son popcornumu çalıştım. 2, 4, 6, 8 ilmek ördükten sonra roba ayrımının oradayım. Bir gizli artırma yaptım. Roba ayrım ilmeğimi ördüm ve tekrar bir gizli artırma yaptım. Şimdi kolumda 2, 4, 5 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 6. ilmeğime popcorn çalışıyorum. 15 ilmek örüyorum. 16. ilmeğime popcorn. Tekrar 15 ilmek örüp 16. ilmeğime popcorn ördükten sonra 2, 4, 5 ilmek öreceğim ve roba ayrımının oraya geleceğim. Şimdi burayı da çalışıp geliyorum. Evet, kolumdaki 3 tane popcorn'u çalıştım. 5 ilmek ördüm. Yine roba ayrımının oradayım. Bir gizli artırma yaptım. Roba ayrım ilmeğimi ördüm. Tekrar bir gizli artırma yaptım ve artık ikinci ön bedendeyiz arkadaşlar. Burada da son 6 ilmek kalana kadar, bakın şurada yaptığımız gibi son 6 ilmek kalana kadar ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. Haroşa örgüyü de sayarsak arkadaşlar 13 ilmek kalana kadar. Evet, kaç ilmek ördüm hemen söyleyeyim. Artıştan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 ilmek ördüm. Bir daha sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmek. Şuradan da kontrol edelim. İki, 16. Evet, doğru. Şimdi bakın sıra sonunda 2, 4, 6 ilmeğim kaldı düz örgüde. Haroşayı da sayarsak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmek kaldı. Son popcornumu da buraya çalışıyorum. Ve artık hem roba artışım bitmiş oldu hem de yeni popcorn çalışmamı tamamlamış oldum. Toplamda 18 kez artırma yapmış oldum arkadaşlar. Daha küçük yapmak isterseniz bu roba artışlarını daha az çalışabilirsiniz ya da daha büyük örmek isterseniz roba artışlarına birkaç sıra daha devam edebilirsiniz. Evet. İlmeğimi, şişimi aldım. Bakın şuradan da kontrol edebiliyoruz. Aynı hizasında. Şimdi ne dedik? 5 ilmeğimiz kaldı düz olarak. 2, 3, 4, 5 ilmeğimi ördüm. Ardından ilik düğme kısmım için 7 ilmeğim var. Bunları da haroşa örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi arkadaşlar geriye dönelim. Var olan ilmekleri örelim. Sonra artık kolları ayıracağız. Ön ve arka bedeni birleştirerek hırkamızı örmeye devam edeceğiz. Sırayı tamamlayalım. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi arkadaşlar artık kolları ayıracağız. Ön ve arka bedeni birleştireceğiz. Şimdi ilk 7 ilmeğimizi haroşa örgü olarak ördük. Sonra devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, pardon, 23 arkadaşlar.
7, 23 daha tam 30 ilmek. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 30 ilmek ördüğümde bakın arkadaşlar, roba ayrım ilmeğim kolumda. Bu çalışmada roba ayrım ilmeğini kolda bırakacağım. Her iki taraftan da şu roba ayrım ilmekleri kolda olacak. Şimdi 30 ilmek ördükten sonra kol ilmeklerimi ayıracağım. Onları şişe alacağım ve arka bedeni birleştireceğim. Şimdi ne dedik? Roba ayrım ilmeğini de kola bıraktık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Bakın şu roba ayrım ilmeğimle beraber 47 ilmek koluma ayırdım. Bu kol ilmeklerim böyle duracak arkadaşlar. Bunu sonra öreceğiz. Şimdi geliyorum. Şurası benim arka bedenim. Burası ön bedenim. Bu ikisini birleştireceğiz. Şurası da kol altı. Şimdi kol altında 5 ilmek artırma yapacağım. Bakın ben böyle yapıyorum ama siz nasıl alışkınsanız öyle yapın. Ben şu son ilmeğin içerisine batıp ilmek çıkarıyorum. Şişimi alıyorum. Bu benim birinci ilmeğim. Aynı şekilde 2. Her çıkardığım ilmekten örerek yeni bir ilmek çıkartıyorum. 3, 4, son bir ilmek çıkartıyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek çıkarttım. Şimdi şu arka bedenle beraber örüyorum ve birleştiriyorum. Şimdi arka bedende kaç ilmeğim var onu da söyleyeyim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Tam 51 ilmek arka bedenimde var. Bakın sıradaki ilmek roba artış ilmeğim ve şurada ikinci kolum var. Şimdi aynı şekilde bu roba artış ilmeklerini kolda bırakacağım. Şunları da bir ilmek tutucuya alıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın 47 ilmek tutucuya aldım. Şu ön bedendeki roba ayrım ilmeğim de dahil. Şimdi aynı şeyi burada yapacağız. Kol ilmeklerini ayırdık. Şimdi arka bedenle diğer ön bedeni birleştireceğiz. Önce kol altı için artırma yapmamız lazım. Yine aynı şekilde artışımı yapıyorum. Bakın ilk ilmeğimin içerisine batıyorum. İlmek çıkartıp şişimi alıyorum. 1. Çıkardığım ilmeği örüyorum. Yeni ilmek çıkartıyorum. Şişe alıyorum. 2, 3, 4 ve 5. 5 ilmek de buradan çıkardık. Toplamda ne olmuş oldu? İlmek sayımız 10 ilmek kol altlarından artmış oldu. Şimdi diğer ön bedeni ilmeklerini örerek 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Artık haroşa örgülerle son 7 ilmeğimi örüyorum. 26, 27, 28, 29, 30 ilmek ön bedenimin ilmeklerinde örüp sıramı tamamladım. Şimdi şöyle robamızı bir görelim arkadaşlar. Bir de ölçü vereyim size. Ne kadar uzunlukta bir roba çalışmış olduk. Bakın ne kadar güzel. İpimiz harika arkadaşlar. Elbiseyi örerken hayran oldum ipe. Böyle yumuşacık. Şimdi şöyle robamızı tuttuğumuzda tam 17 santim uzunluğunda bir robamız var. Şöyle ön kısmı tuttuğumuzda da arkadaşlar şöyle burada da 15 santim uzunluğunda bir roba çalışmamız var. Şöyle koldan da tuttuğumda yine aynı sayı çıkacak. Bakın 15 santim kol uzunluğu. Şimdi en için genişlik için ölçü vermeye çalışayım ama şu an biraz erken. Çünkü şişte mutlaka büyüklük fark eder. Ama şöyle ortalama 27 santim genişliğinde. Bu muhtemelen 28-29 santime kadar genişleyecek. Şimdi arkadaşlar kolları ayırdık. Bunlar kollar böyle duracak. Ve ön bedeni örmeye devam edeceğiz. Bakın 2, 4, 6 diş haroşa örmüşüz. İkinci ilikten sonra 10 diş haroşa arayla ilik açmaya devam edeceğiz. Yine 12 sıra ördükten sonra popcorn çalışmalarımızı yerleştireceğiz. Bundan sonra dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar bakın. Artık artışlar bitti. Popcorn yerlerimiz belli bakın. İlk popcornu şimdi şuradakinin hizasına alacağız. Sonra geleceğiz. Şu iki şeyin arasında yine bir popcorn olacak. 15 ilmeğe denk gelecek şekilde şu arada olacak. Yani popcornların arası 15 ilmek olacak şekilde. Bakın 15 ilmek. Bir sonraki popcorn bakın burada olacak. Elbiseyi ören arkadaşlar zaten artık çok iyi biliyorlardır ama ben yine de göstereyim. Olmazsa şu son 12 sıradan sonraki popcorn çalışmasında yine gösteririm arkadaşlar. Şimdi bu şekilde iliklerimizi açmayı unutmayalım. Bir miktar örelim, sonra beraber devam edelim. Arkadaşlar kol altı birleştirmesi yaptıktan sonra bakın popcorn çalışmamdan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıra boyunca örgümü ördüm. İkinci ilik çalışmamdan sonra da 2, 4, 6, 8, 10 diş haroşa örgü ördükten sonra 3. ilik çalışmamı açtım. Şimdi tam şu kol altına denk gelecek şekilde popcorn çalışması var bu sırada. Şu kol altını beraber yapalım. Aynı zamanda da arkadaşlar şöyle ilik düğme kısmımızı haroşa örgü ördüğümüzde bakın düz örgüden böyle daha toplu bir örgü oluyor. Şu ön kısmı biraz çekiyor. Bunu şimdi bir teknikle beraber düzelteceğiz arkadaşlar. Yani ne olmuş oluyor biliyor musunuz? Haroşa örgü daha toplu bir örgü olduğu için düz örgüyle aynı uzunlukta aslında olmuyor. Bakın. Şimdi onu çok basit bir şekilde nasıl düzelteceğimizi de size göstereceğim. Şu an bu sırada onu yapacağız. Bakın 3. ilikten sonra bir diş haroşa boyunca örgümü ördüm. Şimdi başlıyoruz. İlk 7 ilmeğimiz haroşa örgü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İlik düğme kısmımı ördüm. Bu düz örgüm. Bunu da düz örgü olarak ördüm. Tıpkı yaka düşürmede yaptığımız gibi böyle geriye dönüyoruz. Bu son düz ördüğüm ilmeği şişime alıyorum. Ve yine bakın yaka düşürmede yaptığımız gibi şöyle
arkaya kaydırıyorum ve 2 düz ilmek görünümü elde ediyorum. Normalde bir düz ilmek bu. Çeviriyoruz, 2 oluyor. Şimdi geri dönüyorum ve haroşa örgümü tekrar örüyorum. 7 ilmeğimi örüyorum. Düz kenar çalışmam olduğu için son 2 ilmeğimi boş olarak şişime aldım. Ne yapmış olduk? Bir diş haroşa örgü burada fazla örmüş olduk arkadaşlar. Şimdi aynı şeyi bakın yeniden yapıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 ilmek haroşa örgümü örüyorum. Bakın geri dönüş yapmış olduğum ilmeğim çift ilmek görünümünde. Şöyle 2 ilmeğin arasına giriyorum ve bu ilmeği örüyorum. Sonra devam ediyorum. Bakın görüyor musunuz? Ne kadar düzgün oldu. Hiç geçişimiz, geri döndüğümüz belli olmadı. Aynı şeyi diğer tarafta yapacağız. Ama önce popcornumuzu çalışalım. Şimdi popcorn ilmeğimi şuradan bulayım. Şu ilmek. Tekrar kontrol edeceğim. Şimdi bir daha bakalım. Bakın bu ilmek popcorn ilmeği. Yani 7 ilmek haroşadan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmek ördüm. 14. ilmeğim popcorn. Çalışıp geliyorum. Evet, popcorn ilmeğimi çalıştım. Şimdi ikinci popcorn ilmeğim için 15 ilmek örüyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16. ilmeğim popcorn ilmeğim. Şimdi bir sağlama yapalım. Biz kol altlarında 5 artırma yaptırdık. Bunu yaparken şu örnek kurulumunu da dikkate alarak yapmıştık. Şimdi popcorn ilmeğim bu. Bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. Evet, kurulumumuz gayet düzgün olmuş. Sayılarımız eşit. Şimdi ikinci popcorn'u burada çalışıyorum. Sonra yine 15 ilmek arayla popcorn'ları sırayla çalışalım arkadaşlar. Şu kenar kısmında, diğer kenarımızda aynı şekilde geri dönüş yapacağız. Orayı da size göstereceğim. Evet arkadaşlar, bakın popcornlarımı çalıştım. Toplamda kaç popcorn yaptım hemen söyleyeyim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 popcornumu çalıştım. Son popcorndan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 13 ilmek ördüm. Sıra sonunda 7 ilmek haroşam var. Bu 7 ilmek haroşamı önce örüyorum. Sıramı tamamlıyorum. Bakın. Sonra ilk 2 ilmeğimi boş aldım. Arka sıra olduğu için tekrar 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşa örgümü örüyorum. Bakın 8. ilmek örgümün düz ilmeği. Arka kısım olduğu için bunu ters olarak ördüm. Yine geri dönüyorum. Aynı işlemi burada yapıyoruz. Hiç değişen bir şey yok. Bakın ilmeği şişimi aldım. Yine şöyle çevirdim. Bakın bu bir ilmek. Burada da 2 ilmek oldu. Haroşa örgü öreceğim. O yüzden ipi arka tarafa uzattım. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşa ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi geriye dönüyoruz. Aynı çalışmayı da burada yapmış olduk. Ne olmuş oldu? Bir diş haroşa boyunca ilik düğme kısmımız uzamış oldu. Eğer ihtiyaç olursa arkadaşlar bunu 1-2 kez daha tekrarlayabilirim. Şayet tekrarlarsam nerede tekrarladığımı size söyleyeceğim. Şimdi ilk 2 ilmeği boş aldım. 3, 4, 5,
6, 7 ilmek haroşa örgümü ördüm. Bakın ipi kendime alıyorum. Bakın çevirmiş olduğum ilmek burada, görüyor musunuz? 2 ilmek görünümündeki ilmek burada. Şöyle ikisinin birlikte arasından giriyorum ve örüyorum. Bakın burada da hiç örgümüzün geri dönüldüğü belli değil. Sonra devam ediyoruz. Her iki tarafta da aynı şekilde bir diş haroşa boyunca ilik düğme kısmımızı uzattık. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz ne kadar düzgün bir çalışma. Evet, şimdi örmeye devam edelim. Dediğim gibi eğer aynı çalışmayı tekrarlarsam belki belki iki kez daha tekrarlayabilirim. Emin değilim. Örerken karar vereceğim. Yine 10 diş haroşa boyunca öreceğiz ve 10 dişe tamamlayınca yeniden 4. iliğimizi açacağız. Bakın şu ana kadar 2 diş haroşa boyunca ilikten sonra örmüş olduk. Bundan sonra arkadaşlar popcorn çalışmalarımızı artık bütün kurulumu yaptık. Son olarak şu yanlardaki kurulumları da yaptık. Bundan sonra hep birinin hizasını alacak şekilde popcornlarımızı tekrarlayarak örgümüzü örmeye devam edeceğiz. Ta ki istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar. Evet, örelim, sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, popcorn çalışmalarımı yaptım ve örmeye devam ettim. Bakın son ilik çalışmamı da yine 2, 4, 6, 8, 10 diş haroşa ördükten sonra açtım. Geri dönüş çalışmasını arkadaşlar 2 kez daha uyguladım. Bakın hiç belli değil. Ve toplamda şöyle haroşaları saydığımızda, şimdi söyleyeyim, en baştan 4, 14, 24, 34, tam 44 diş haroşa boyunca örgümü örmüş oldum. Şimdi bu uzunluk da benim için oldukça yeterli bir uzunluk. Artık bitireceğim arkadaşlar. Şimdi ölçü vereyim. Bakın kol altına kadar uzunluğum 18 santim. Şöyle şuradan ölçtüğümde yakaya kadar uzunluğumda 33,5 santim. Yani bu benim için yeterli. Şimdi en son bakın 10 diş haroşa ördükten sonra son ilik çalışmamı yaptım. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane iliğim olmuş oldu. Ve artık haroşa örgüye geçtim arkadaşlar. Şimdi sırayı beraber tamamlayalım. Haroşa örgülerle beraber var olan ilmeklerimin tamamını örmüş oluyorum. Son popcorn'dan sonra da 8 sıra örmüş olmam lazım. Şimdi bir daha kontrol edip öyle söyleyeyim size, emin olayım. Ve hala ilk yumakla örgümü örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Hala ilk yumaktayım. Evet, bakın haroşa örgülerle beraber örgümü ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi tıpkı yakada yaptığımız gibi birkaç diş haroşa sırası boyunca haroşa örgümü öreceğim. Ardından da artık örerek kesme tekniğiyle kesip bitireceğim. Bakın popcorn'dan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra düz örgü ördükten sonra 9. sırayı artık haroşa örgüyle örmeye başladım. Şimdi birkaç ilmek öreyim. Haroşa örgüyle ilk dişimiz belli olsun. Bundan sonra artık var olan ilmeklerimizle sadece haroşa örgü öreceğiz. Evet, bakın çevirdiğimde ilk diş haroşa örgüm olmuş oldu. Evet arkadaşlar, bu şekilde haroşa dişlerini örelim. Sonra yine birlikte kesim işlemini yapalım.
arkadaşlar 3 diş haroşa boyunca örgümü ördüm. Bakın örgümün arka sırasında hem kesim yapıyorum hem 4. diş haroşa örgümü örüyorum. Onu da şöyle yapıyorum. Normal haroşa örgü örer gibi ilmeğimi örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Sıradakini ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Sıradakini ördüm. Arkadakini üzerinden geçirdim. Sıradakini ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Son 2 ilmek kalınca bu son 2 ilmeği birlikte ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim ve şu son ilmeği bir kez daha örerek kesimimi tamamladım. Bakın ne kadar düzgün bir çalışma olmuş oldu. Evet arkadaşlar, bunu böyle tamamladık. Şimdi tığımın yardımıyla şu fazla olan ipi keseceğim. Tam bir yumak ip bitirdim şimdiye kadar. Kollarımızda ikinci yumağımızla beraber örgümüze devam edeceğiz. Bakın kesmiş olduğum ipi de tığımın yardımıyla şöyle örgümün ters tarafından yürütüyorum. Evet. Bakın yürüttüm ve bitti. Tertemiz bir örgü olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar kol çalışması yapacağız. Bakın bu geri dönüşler yaptık. Ön kısmımızı görüyor musunuz? Hiç böyle şu haroşalı kısım hiç toparlanmadı. Böyle örgümüzle aynı hizada bir çalışma oldu ve hiç belli değil arkadaşlar. Kullanmış olduğumuz teknikle beraber çok güzel oldu. Şimdi kol çalışması yapacağız. Ben ilk kolumu ördüm. Elbisemin kolunu örerken arkadaşlar bütün örmüştüm. Şimdi bu kolu çalışırken değişik olabilmesi için ya da dönerek örmekte zorlanan arkadaşlar olabilir. O yüzden şöyle ayrı ördüm. Ama siz isterseniz yine elbisedeki gibi değişen hiçbir şey yok. Aynı ilmek sayısını alacağız ve dönerek isteyen arkadaşlar örebilir. Şimdi ikinci kolu beraber örelim. İlmeklerimi ilmek tutucuya almıştım. Şimdi bunları tekrar şişime aktarıyorum arkadaşlar. Evet, aktarıp geleyim. Evet, 47 ilmeğim vardı kol için. Bunu aktardım arkadaşlar. Şöyle orta kısma yakın bir yerden misinamın fazlasını çıkardım. Bakın. Şimdi şu kol altından tıpkı elbisemizde olduğu gibi ilmek çıkartacağız. Şöyle yapalım. Bakın. Hemen şuradan bakın hemen şuradan ilk ilmeğimi çıkarıyorum. Tam kol altından bakın arkadaşlar. Şurada. Tam 8 ilmek çıkartacağız. Bu bir. Yanındaki ilmeğe battım. 2. Yanındaki 3. Yanındaki 4. Yanındaki 5. Yanındaki 6, yanındaki 7, bakın 2 4 6 7, son bir tane daha çıkartıyorum. Bakın zaten hemen yeri belli. Bununla 8. Şimdi 8 ilmek çıkardım. Bu 8 ilmeğin 4'ü şu tarafın arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Bakın. Eğer dönerek örecekseniz burası şu 8 ilmeğin 4 ilmeğin
ayırdıktan sonra şurası hemen tur başınız olacak. Eğer benim gibi dikişli örecekseniz, ben alternatif olsun diye böyle anlatacağım. O zaman da yine sıra başınız olacak. Şimdi 4 ilmeği çıkardım. Devam ediyorum. Var olan ilmeklerimi örüyorum. 47 ilmeğimiz vardı. 8 ilmek daha çıkardık. Ne yaptı? 55 ilmek yaptı. 47, 50, 47, 3 daha 50, 55 ilmek yaptı. Evet. Şimdi bakın geldim. Şöyle misinamın boşluğunu aldım. Örecek olduğum ilmekleri şöyle şişimin ucuna taşıdım. Ve örmeye devam ediyorum. Burada dikkat etmemiz gereken tek şey şu ipin ayrık olmaması arkadaşlar. Buna örerken şöyle hafif ipinizi gerdirirseniz ayrık olmuyor zaten. Evet, var olan 55 ilmeğimi örerek sıramı, turumu tamamladım. Bak. Evet, tamamlamış oldum. Şimdi eğer dönerek örecekseniz arkadaşlar şuradan örmeye devam edeceksiniz. Ben geri dönüyorum. Dikişli öreceğim için. Şimdi var olan bu ilmekleri, ilk ilmek boş, diğer ilmekler ters olacak şekilde. Şuradaki ipimi de şöyle sıkarsam, başlangıç ipimi. Evet. Bakın geriye dönüyorum. 55 ilmeğimi bu kez ters örgülerle örüyorum. Elbisemizin altında bir kol çalışması yapmıştık. Daraltmıştık kol evimizi. Aynı çalışmayı burada da yapacağız. Bak. Evet, ters örgülerle şimdi 55 ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Ondan sonra yine elbisemizin altındaki kol kesim çalışmasını burada da uygulayacağız. Dönerek ören arkadaşlar tarif edeceğim ama takılırsanız elbisenin kol çalışmasına bakarak örebilirsiniz orada, çünkü kolu bütün olarak yani dönerek ört. Evet, şimdi bir sıra önde düz, bir sıra arkada ters olarak örgümüzü ördük. Dönerek ören arkadaşlar da 2 tur boyunca örmüş oldular. Şimdi ne yaptık? 4 ilmek, bakın 1 2 3 4 ilmek arttırmıştık bir tarafta. 4 ilmek de diğer tarafta şu kol altından ilmek toplamıştık. Şimdi bu kol altımızda bir kesim çalışması yapacağız ki kol evimiz böyle rahat ve düzgün olsun. Şimdi bakın 1 2 3 ilmeğimi ördüm. 4. ilmeğimi 5. ilmekle beraber böyle soldan sağa doğru birlikte örerek bir kesim yaptım. Ardından devam ediyorum. Sıra sonunda 5 ilmek kalınca diğer tarafta aynı çalışmayı yine yapacağız. Şimdi biraz hızlı olarak öreyim.
Evet, sıra sonuna yaklaştım. Şimdi 5 ilmek kalınca bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi şu 2 ilmeğin de yönünü değiştirip bunu da sağdan sola doğru birlikte ördüm. 1, 2, 3 ilmek daha ördüm ve sıramı tamamladım. Geriye dönüyorum. Bunu bütün ören arkadaşlar da yine aynı bu şekilde dönerken yapacaklar arkadaşlar, örerken. Şimdi geri dönüyorum. 55 ilmekten kaç ilmeğimiz kaldı? 53 ilmeğimiz kaldı. 2 ilmek eksilttik. Sırayı böyle tamamlayayım. Siz de eğer dönerek örüyorsanız turunuzu tamamlayın arkadaşlar. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi örgümün düz tarafında tekrar kesim yapacağım. Bakın. Bu kez ilk ilmeği boşaldım. Yanına bir ilmek ördüm. Bakın, bir önce kesim yapmış olduğum ilmek burada. Önünde bir ilmek var. Yine soldan sağa doğru bu iki ilmeği birlikte örerek kestim. Ardından devam ediyorum. Sıra sonunda 4 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. Bu arada 2, 4, 6, 7. sıram popcorn sıramız. 12 sırada bir popcorn yapmaya devam edeceğiz. Tıpkı bedende ördüğümüz gibi kolda da popcornlara aynı şekilde devam edeceğiz. Onu da hemen hızlı hızlı göstereceğim size. Evet, şimdi sıra sonunda 4 ilmek kalınca burada da bir kesim yapacağız. Evet, bakın 4 ilmek kaldı. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. Sağdan sola doğru birlikte kestim. Sonra 1, 2 ilmek ördüm. Gördünüz mü? Tekrar geriye dönüyorum. Var olan ilmeklerimin tamamını ters örgü olarak örüp sıramı tamamlayayım arkadaşlar. Evet, ters örgülerle birlikte sıramı tamamladım. Şimdi 55 ilmeğimiz vardı. Sağdan soldan birer ilmek kestik. 53 oldu. Sonra tekrar kesim yaptık. 51 oldu. Şimdi son kez kesim yapacağız ve kolumuzda 49 ilmeğimiz kalacak. Bakın, sıra başındayım. İlk ilmeği boş aldım. Sonra sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte ördüm. Ve devam ediyorum. Kaç oldu? 2, 4, 6, 8, 9. sıra. Son 3 ilmeğim kalana kadar örüp geliyorum. Evet, son 3 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz örgü olarak ördüm. Bakın, son 3 ilmeğim kaldı. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirdim.
Sağdan sola doğru birlikte ördüm. Son ilmeği de örerek sıramı tamamladım. Artık 49 ilmeğim var. Var olan 49 ilmeğimle beraber kolumu öreceğim. Popcorn çalışmalarını yapacağım. Ve bir kesim çalışması yapacağım arkadaşlar. Şöyle 2 kere keseceğiz. Sağdan ve soldan. Şu an son yapmış olduğumuz kesimin aynısını uygulayacağım. İlk ilmekten sonra 2 ilmeği birlikte öreceğim. Sonra sıra sonunda 3 ilmek kalınca yine ilk 2 ilmeği birlikte keseceğim. Son ilmeği öreceğim ve bitireceğim. Bunu 2 kez yapacağım. Bunu yapmamın sebebi de şöyle kolumun biraz, bakın şurada yaptığım gibi göstereyim. Biraz şöyle daralarak, görüyor musunuz? 2 kez yaptım. Bakın yerleri de belli zaten. Daralarak böyle düzgün bir kol kalıbı oluşabilmesi için. Şu sıramı da tamamlayayım. Eğer popcorn sırasıysa hemen ilk popcorn çalışmasını da göstereyim. Sonrasında zaten hep birbirinin hizası olacak şekilde, tıpkı bedende yaptığımız gibi kolumuzda da popcorn çalışmalarına devam edeceğiz. Evet. Şimdi hemen kontrol edeyim arkadaşlar. 10 saydım ama bir daha bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, şöyle yapalım. Bir sıra şimdi düz tarafta, bir sıra ters tarafta öreyim. Tam 12 sıraya tamamlayayım. Ve popcorn kurulumunu beraber yapalım. Evet arkadaşlar, bir sıra önde bir sıra arkada olacak şekilde ördüm. Bakın şimdi tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra boyunca ördük. Şimdi popcornumuzu çalışalım. Şimdi 49 ilmeğimiz var. İlk ilmeği boşaldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16 ilmek ördüm. Evet, 16 ilmek ördüm. Bir daha sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. ilmeğim popcorn ilmeği. Hemen buraya popcornumuzu çalışalım. Ne yapıyorduk? Tığımıza ilmeğimizi alıp önce 3 zincir çekiyorduk. Sonra aynı ilmeğin içerisine 5 tane ikili trabzan yapıyorduk. Bunun zaten ilk 3 zinciri bizim birinci trabzanımız oluyordu. Sonrasında 4 kez daha trabzan çalışıyoruz ve 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan olunca hepsini birlikte örüyorum. Geliyorum şişteki ilmeğe şöyle çapraz giriyorum, böyle top gibi oluyor. Bakın ne kadar güzel. Sonra bunu şişime alıyorum. Evet, ilk popcornumuzu yaptık. 2 popcorn arası 15 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Devam ediyoruz. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Hemen kontrol edelim. Bakın popcorn ilmeğimiz hemen burada. 16. ilmeğimiz. Bunu da çalışalım.
4 5 geliyorum. Önce bunların hepsini birlikte örüyorum. Sonra ilmeğin çaprazına girip kaydırıyorum ve yeni ilmeği şişime alıyorum. Evet, popcornumu da çalışmış oldum. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ilmek ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi arkadaşlar zaten şu mesafe açıldı ya, bakın. Bu mesafe açıldığı için şuradan daha misinamızın fazlasını almaya gerek kalmadı. Artık dönerek rahat bir şekilde örebilirsiniz. Şimdi şu diğer kolumu bir açayım. Ne yapacağınızı tarif edeyim. Şimdi bakın arkadaşlar, biz şu popcorn sırasını çalıştık. 12 sıra öreceğiz. 12 sıra örerken arkadaşlar bakın, tam şurada, yeri çok önemli değil. Şöyle yeri çok önemli değil ama yine de söyleyeyim. Şöyle 8. sırayı, şu popcorn'dan sonra 8. sırayı örerken ilk ilmekten sonraki 2. ve 3. ilmeği birlikte örüyoruz. Sonra geliyoruz sıra sonunda 3 ilmek kalınca, bakın burada 2 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. Ne oluyor? 49 ilmeğimiz 47 ilmeğe iniyor. Tekrar bir popcorn çalışması yapıyoruz. Bakın şu anda yaptığımız popcornlar bunlar. 12 sıra ördükten sonra yine bakın şuradaki popcornu hizalıyoruz. Buradaki popcornu hizalıyoruz ve buradaki popcornu. 3 tane popcorn çalışıyoruz. Ve örmeye devam ediyoruz. 47 ilmeğimizle beraber. 47 ilmeğimizle örerken bakın arkadaşlar, burada da hemen şurada bir kesim yaptım. Yani yine popcorn'dan 6 sıra sonra aynı şeyi tekrarlayın. İlk ilmekten sonra 2 ilmeği birlikte örün. Sonra gelin sıra sonunda 3 ilmek kalınca, bakın kesim yaptığım yer burası. Son 3 ilmek kalınca ilk 2 ilmeği birlikte kesin. Son ilmeği örerek sıranızı tamamlayın. Tekrar 12 sıraya tamamladığınızda 1 2 popcorn çalışması yapıyoruz. Ondan sonra da arkadaşlar 1 2 3 4 5 sıra boyunca düz örgülerinizi, 4 sıra boyunca düz örgülerinizi örün. 1 2 3 4 5. sıra şu sıra. 4 sıra boyunca düz örgülerinizi örün. 5. sırada hem haroşa örgüye geçeceğiz hem de şöyle bilek kısmımızda ilmek eksilteceğiz ki düzgün bir böyle bilek kısmı olsun. Bakın her şeyiyle 4 dörtlük bir çalışma olmuş olacak. Şimdi oraya kadar örelim. Şu bilek kısmını da beraber kesip bitirelim. Evet arkadaşlar, kolumu ördüm. Dediğim gibi 2 kez kesme yaptım. Bakın biri burada, diğeri burada olacak şekilde. Popcorn çalışmalarıma devam ettim. Bakın en son 2 tane popcorn yaptıktan sonra 1 2 3 4 sıra örgümü ördüm. Şimdi şişimde 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45 ilmeğim kaldı. Şimdi bilek çalışması yapacağız. Biraz kesim yapacağız arkadaşlar. Bu var olan 45 ilmeğimizi 33 ilmeğe indireceğim. Haroşa örgüyle beraber örgüme başlıyorum. İlk ilmeğimi boş aldım. İkinci ilmeğimi haroşa örgü ördüm. Sonra 3. ve 4. ilmeği birlikte ördüm. Ardından 1 2 ilmek haroşa ördüm. Sonra yine sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. 1 2 ilmek normal.
Sonra sıradaki 2 ilmeği birlikte. 1 2 ilmek normal, sonra 2 ilmeği birlikte. Hep bu şekilde 33 ilmek kalana kadar örüyorum. 2 tane normal, bir tane 2 ilmeği birlikte. 2 normal, bir tane de 2 ilmeği birlikte. 2 normal, sonra 2 ilmeği birlikte. 2 normal, 2 ilmeği birlikte. 2 normal. Şimdi bir sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 ilmek oldu. Şöyle yapalım. 2 ilmeği, hatta şöyle yapalım arkadaşlar. 33 ilmek kalacak ya. 2 ilmeği birlikte, sonra 2 ilmeği birlikte. Bakalım 33 oldu. Yani 34 de olabilir. Çok önemli değil de benim diğeri 33 ilmekti. O yüzden ona eşitlemem lazımdı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ve 33. 33'e tamamladım. Şimdi örgümün arka sırasında artık bu 33 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum ve ilk diş haroşa örgümü elde etmiş olacağım arkadaşlar. Bilek kısmını 3 diş haroşa olarak tamamlayacağım. Şimdi birinci dişimizi örmüş olduk. Evet. Bakın çevirdiğimde ilk dişim oluştu. Arkadaşlar bunu 2 dişe tamamlayalım. Örgümüzün düz tarafında yine haroşa örgümüzü örelim. Arka tarafta 3. dişi örerken kesim yapacağız. 3. dişte buluşalım. Evet, bakın 2 dişe tamamladım. Şimdi örgümün düz tarafında var olan 33 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm. Örgümüzün arka tarafında şimdi hem öreceğiz hem de keseceğiz. Şöyle yapıyoruz. İlk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeği haroşa ördüm. Sonra arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Sıradaki ilmeği ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Tıpkı etek kısmında yapmış olduğumuz kesim çalışmasını uyguluyoruz. Böylece hem 3. diş haroşa örgümüzü örmüş oluyoruz, hem de aynı zamanda kesim yapmış oluyoruz. Dikkat etmemiz gereken sıkı bir kesim olmasın arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi normal örgü bolluğunda örüp öyle kesin. Eğer sıkı keserseniz böyle daracık bir bilek olur ve hiç esnemez. O yüzden esnek kesimlerle beraber örelim ve keselim. Evet arkadaşlar, hırkamız bitti ve harika oldu. Yumuşacık arkadaşlar, böyle tam 0-1 yaş bebeklerin kullanabileceği böyle yumuşacık, hani kalın ipler olur da biraz hani bu sanki bebeğe biraz kalın gibi, ağır gibi düşünürüz ya. Bu tam tersi, böyle hafif, yumuşacık, çok güzel oldu. Bu ipe bayıldım. Elbiseden sonra hırkasını ördüm. Zaten elbiseyi örerken buna bir kombin yapmayı planlıyordum. Şimdi hırkayı da bitirdikten sonra buna güzel bir şapka çalışacağım arkadaşlar. Böyle 0-1 yaş için özellikle bebeklerin kullanabileceği harika bir kombin olacak. Bakın bütün ilmeklerimi kestim. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu bir kez daha ördüm. Şimdi kolumu dikebileceğim kadar şöyle 40 santim kadar
ipimi uzun bıraktım ve kestim. Şimdi dikiş yapacağız. Ben ilk kolumu diktim. Bakın hiç belli olmuyor. Ama şayet bu bir anlatım değil de bunu ben kendim örecek olsaydım, sipariş vesaire olmuş olsaydı ben bunu bütün örerdim. Elbiseyi bütün ördüğüm için kol çalışmasını alternatif olarak hırkanın kolunu böyle dikişli anlatmak istedim. Şimdi bu uzun bırakmış olduğumuz ipi iğnemize geçirelim. Evet. Şimdi dikiş yapacağız. Bakın. Bir uçtan diğer uca şöyle geçirdim. Ardından şurada haroşa dişim var. Bir tarafın, bir diğer tarafın haroşa dişlerinden geçirerek kolumu birleştirmeye başladım. Bakın. Sanki dikiş yokmuş gibi oldu. Şimdi düz örgüye geldik. Düz örgüde de arkadaşlar hep aynı, bakın şu kenar ilmeğini takip ederek aynı şey yapacağım. Burada da bakın buradaki şu kenar ilmeğini takip ederek bir sağdan bir soldan böyle batarak kol altına kadar dikeceğim. Hep aynı ilmeğe battığınıza dikkat edin arkadaşlar. Hep aynı sırayı takip edin. Evet, bu şekilde şu kol altına kadar gelelim. Evet, bakın kol altına kadar diktim. Şimdi kol altında şöyle sıfırlıyorum. Karşılıklı. Bakın ne kadar düzgün bir kol dikişi yapmış olduk. Kol altında da sıfırladık. Şimdi ipimi içeriye gönderdim. Burada artık düğümleyerek bitiriyorum. Evet. Şu dikiş yapmış olduğum ilmeklerin arasından ipimi birkaç kez yürütüyorum ve fazla ipimi artık kesiyorum. Kol dikişim bitti. Şu kol altına başlarken bırakmış olduğum ipimin fazlalığıydı. Bunu da önce sabitledim. Bakın sonra yine şu dikişimin olduğu yere kadar yürütüyorum. Ve bunu da böyle birkaç kez gizliyorum. Ve yine fazla ipini kesiyorum. Evet arkadaşlar, hırkamız bitti. Harika bir hırka oldu. Şimdi ben buna ince düğmeler çalıştım. Yani elbisemin zaten arka kısmında aynı düğmenin pembesini kullanmıştım. Hemen elbisemi alayım. Bakın. Aynı düğmenin pembesini elbisede kullanmıştım. O yüzden şöyle biraz da kameramı kaldırırsam, hırkada da yine aynı düğmeyi kullandım. Kız bebek olduğu için, erkek bebeklerde seçeneğiniz değişebilir arkadaşlar. Yine erkek bebeğe uygun şekilde düğmeler kullanabilirsiniz. Evet, şimdi en boy ölçüsü vereyim. Tıpkı elbisemiz gibi bu da arkadaşlar 1-2 yaş, belki 3 yaşa kadar giyilebilecek büyüklükte bir çalışma oldu. Şöyle yan çevirerek ölçersek, bakın şu omuz hizasından, şuradaki yaka başlangıcından aşağıya tam 33 santim, hatta 34 santim uzunluğumuz var. Enimiz oldukça müsait.
Bu robayı arkadaşlar biraz daha uzatarak 3-4 yaşa kadar kullanabilirsiniz. Bakın yakamız oldukça müsait. O yüzden ben yaş aralığı verirken işte 1-3 yaş diyorum ya. Bahsettiğim şey aslında şu yaka 3 yaşa kadar boynu sarabilecek. Şu alt genişlik işte yine 3 yaşa kadar alt bedeni sarabilecek bir uzunlukta olduğu için o yaş aralığını veriyorum. Şimdi kol altından kol altına da bakın 28,5 santim genişliğimiz var. Bu modeli biraz daha büyük örmek isterseniz sadece kol ve boy uzunluğunu şöyle birer ikişer santim uzatarak 1-2 yaş daha büyütebilirsiniz. Şimdi kolumuzu ölçelim. Yine şu yaka kısmından ölçtüğümde tam 30 santim arkadaşlar. Uzunluğunda bir kol çalışmamız var. Kol altından itibaren ölçtüğümde de 16 santim. Evet, ölçülerimizi de verdik. Şimdi bunu kaç yaş giyebilir diye sorarsanız arkadaşlar 1 yaştan bence 3 yaşa kadar giyilebilecek büyüklükte bir çalışma olmuş oldu. Şöyle kameramı bir ayarlayayım. Şöyle son bir halimizi de yine tekrar görelim. Evet, şöyle kameramı da ayarladım. Bakın nasıl güzel bir çalışma olmuş oldu. Eni, boyu, popcorn aralıkları, her şeyle harika bir hırka oldu ve yine arkadaşlar bakın o kadar yumuşak ki anlatamam. Bakın böyle sanki tavşan tüyü gibi, böyle değişik hoş bir ipimiz var. Şimdi şu elbisemizi de yan yana bir koyalım. Böyle harika bir kombin. Evet, dediğim gibi buna arkadaşlar ben zaten bere çalışması yaptım. Hatta burada bakın böyle kedi kulaklı çok güzel bir şapka çalışması yapmıştım elbiseye. Ama şimdi bir tane daha yapacağım beyaz olarak ve bir sonraki videoda bunun beyazının yani hırkaya takım olarak anlatımını size yapacağım. Evet, bir anlatımımın daha sonuna geldik. Bu arada arkadaşlar ikinci yumağımdan çok az kullandım. Yani çok da bereketli bir ip. Bakın içi hala dolu dolu. Yarım yumaktan bayağı fazla var. Çok az ikinci yumaktan kullandığım için böyle çok bereketli de bir çalışma olmuş oldu. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınız benim için çok değerli. Özellikle örüp bitiren arkadaşlar ya da örmeye başlayan arkadaşlar örerken ara ara bana yorum yaparsanız sevinirim. Yani kaç numarayla ördünüz, hangi iple ördünüz, şu anda nereye örüyorsunuz, keyifli mi? Özellikle aynı ipi bulup ören arkadaşlar olursa ip hakkındaki görüşlerini de çok merak ediyorum. Çünkü ben bu ipe bayıldım. Bundan sonra birçok örgümde bu ipi kullanacağım. Buna karar verdim. Evet, bir sonraki çalışmamda görüşebilmek dileğiyle. Yani beresini çalışırken görüşebilmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.